Ortağın Çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Çevremde muhabbeti çok kaldırılmayan insanlar var. Mesela abi bununla konuşulmaz denilen. Ve hepsinde bakıyorum ya biz bu adamla niye muhabbet ediyoruz? Neden bu bizim arkadaşımız diye kendimi bazen sorguluyorum. Şimdi şehir değiştireceğim atıyorum. Şehir değiştirirken nasıl tüm eşyalarını yanına alamazsan tüm arkadaşlarını da yanına alamıyorsun. Mesela kimisiyle daha sık görüşebiliyorsun. Ama kimisiyle zaten artık aynı şehirde oturmadığın için görüşesin de gelmiyor. Böyle bir tane arkadaşım var. Onun üzerinden geliyor bu örnek. Ya bu adamın dedim neden muhabbeti sarmıyor bizi falan. Şunu fark ettim abi. Adam çok dürüst. Gereğinden fazla dürüst. Mesela olmaması gereken yerde de dürüst. Abi dürüst insanlar niye sevilmez diye aklıma getirdi bu da beni. İngilizce'de bir laf vardı ya, brutal honest diye. Böyle çok abartılı şekilde dürüst olmak özellikle toplumda bence iticilik şeyi getiriyor. Mesela bir sosyal ortamda oturduğunu düşün. Arkadaşlarınız. Birisi bazı konularda çok gereksiz yere dürüst oluyor. O zaman insanlar ondan bir itilmeye falan başlıyor. Nefret ediyor insanlar. Mesela bunun en iyi örneği benim aklıma şey gelir. MMA'de, UFC'de kafes dövüşçüsü olan Colby Covington denen bir adam var. İnsanların hepsi nefret ediyor. Tüm dövüşler nefret. Çünkü hani herkesin arkasından şöyle böyle sallıyor. Doğru ya da yanlış. Bir laf var ya, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Bence bunun tamamen olayı aslında dozajla alakalı. Patavatsızlıkla da bence biraz ilintili. Çok zaruri konular olmadığı sürece mesela bir insanın sağlığıdır, maddi durumla ilgili, para durumu ile ilgili gerçekten önemli olmadığı sürece insanlar doğruyu duymak istemez bence. İnsanlar istediğini duymak ister. Ondan dolayı doğru gerekli bir şey midir sorusu da bazen aklımda oluyor. Abi mesela arkadaşın mesela ya arkadaşına şey der misin? Ya kanka sen bunu almışsın ama bok gibi tişört demezsin. Yakın arkadaşınsa dersin belki yani şakayla karışık ama biri mesela sana soruyorsa kanka bu nasıl olmuş diye yapabileceğin şey şu. Kanka şurası uzun şurası kısa tarzı böyle gerçekten doğru şeyler söyleyebilirsin. Ama böyle çok aşırı da göze batmıyorsa ve hani karşıdan o vibe'ı da alıyorsun o hissi yani bunu almak istiyor atıyorum o tişörtü. Senden istediği şey bir kişi daha olumlasın bu tişörtü de yalnız olmayayım. Bu şekilde destek olma amaçlı doğruyu saklayabilirsin. Yani ben insanların genelde doğruyu duydukları zaman çok mutlu olduklarını da görmedim. İnsanlar genelde doğruyu duymak istemiyorlar. Mesela kötü bir durumdasın, tamam mı? İnsanlar kötü bir durumdaysa iyi bir haber olacak şekilde bir doğruyu söylersin. O zaman mutlu olurlar. Mesela atıyorum kansersin, iyileştin. Bu %100 doğru, güzel bir haber. Bunu söylemek insanı mutlu eder. Ama ya kanka bu olmamış. Bu yakışmamış. Kanka bu bölümünüz bok gibi podcast'te. Mesela biz de bunu duymak istemiyoruz. Biz sadece aynen kanka güzel bir iş yapıyorsunuz vesaire destek bekliyoruz. Niye öyle? Çünkü arka plandaki atıyorum verdiğin emeğe karşılık biri seni eleştirince hoşuna gitmiyor. Ne diyorsun? Gerçek arkadaş konusuna gelirsek, çünkü dürüstlük çok önemli ya. Yes menler olur ya çevrende, çok böyle her şeye, her dediğine evet kanka doğru haklısın der. Aslında bu durumlara da dikkat etmek gerekiyor tabii. Bir arkadaş sence gerçekten dost olarak gördüğü birine çok mu dürüst olmalı ya da ne bileyim duruma göre mi değişmeli bu durum? Gerçek bir dost, arkadaştan bahsediyorsak bu insan nerede yesmenci olması gerektiğini sana bağlı olarak ve nerede gerçekten dürüst olması gerektiğini bilmeli. Atıyorum bir arkadaşım vardır. İlişkide gerçekten çok kötü bir ilişki yaşıyordur ama ayrılamıyordur. Burada arkadaşına bakman lazım. Arkadaşının hayatı stabil, bir sıkıntısı yok. Bu ilişkisi hariç. Herhangi bir derdi yok. Burada yesmencilik yapmaman lazım mesela. Burada kanka bak bu olay seni sıkıntıya sokuyor. Bence doğru değil yaptığınız. Birbirinize zarar veriyorsunuz, ayrıl. Bakıyorsun arkadaşın atıyorum evi yanmış, arabası kaçırılmış, işte ne bileyim. Başına böyle bir ton komedi filmi gibi tatsız olay, üst üste bir ton olay gelmiştir. Evcil hayvanı ölmüş, işte annesiyle babası boşanmış da bilmem ne de. Böyle bir ton tatsız olay başına geldi. O zaman abi bir yesmencilik yap orada da yani. Herifin zaten bir tek herife tır çarpmamış. Burada da ayrılması hemen zaruri değilse, kız senet çek imzalatmıyorsa hani burada biraz yesmencilik yapabilirsin. Orada da yapacağın şey. Kanka eğer mutlu olduğunu hissediyorsan yani senin bileceğin iş. Kimseyi dinleme falan filan. Maksimum bu yesmencilik. Gerçek bir arkadaş, gerçek bir dost ne zaman yesmenci olup ne zaman brutal honesty yani acımasız bir şekilde dürüst olması gerektiğini bilen arkadaştır. Mesela biriyle kavga ettiğinizi düşün. Sevgilinizle kavga ediyorsunuz veya sevgiliniz sizin kesinlikle çözemeyeceğiniz bir dert anlatıyor. Babamla kavga ettimdir mesela fix erkek açısından söylüyorum. Veya bir kadınsınız, erkek arkadaşınız var. Çocuk yazıyor. Babamla kavga ettim. Kadın bunu biliyor. Yapabileceği hiçbir şey yok. Uf aşkım geçer aşkım bilmem ne yesmenciliği yapıyor. Ama biz salak erkekler olarak mesela aynısı yaşandığı zaman aşkım babamla kavga et. Babanın amına koyayım falan tarzı salak saçma şeyler diyoruz. Hani veya işte evet baban haklıymış. Aşkım gereksiz uzatmışsın falan tarzı aptal aptal gereksiz bir dürüstlüğe bürünüyoruz. Bundan dolayı kendimize sadece zarar veriyoruz. Dürüstlük ortama göre gerekli bir şey. Her zaman gerekli bir şey mi? Kesinlikle değil. Her zaman gerekli olduğunu düşünüp sürekli dürüst olan insanlar sevilmiyor. Çünkü yerli yersiz dürüst oluyor.
oluyorlar. Hayatın aslında kanunu gibi. Yani her şeyde denge istiyor ya hayat tamamen. Dengesiz bir insan mesela hayattan itiliyor aslında. Toplumdan itiliyor. Yani o yüzden dürüstlüğü de patavatsızlığını da belli bir seviyede ayarlaman lazım ki yoksa diyor ki bu adam seni sevmiyor. Karşındaki onları duymak istemiyorsa hoşuna gitmez. Adam seni sevmez ama duymak istediklerini söylersen bir de hani güzel bir dille, hoş bir dille konuştuğun zaman zaten değme karşındakinin keyfine. En iyi arkadaşı olursun. Hatta seni sevecek bahaneler arar kafasında. O işte aynı memlekettendik. O yüzden seni sevdim galiba falan der ama Kan çektim muhabbetleri falan. bolca yağladığın için, yağcılığa yaptığın için iyi arkadaş olursun. Baktığımız zaman hayat aslında koskocaman bir, her şey tabii ki de yalan değil ama zemin çok sağlam değil bu konuda bence dürüstlük konusunda. O yüzden de dürüst insanlar yine de bence de sevilmiyor. Şunu söyleyeyim hatta, demin söylediğim bir şey çok mantıklıydı. İnsanlara dürüstlüğün sunumunu da düzgün yapmak lazım. Deminki ilişki örneğinden gidelim. Sen bu arkadaşın olmaması gerektiğini düşünüyorsun ilişkisi veya ilişkiye hazır olmadığını veya ilişkinin bozuk olduğunu, yürümediğini. Sen malsın amına koyayım diye girersen istediğin kadar dürüst ol, iyilik yapmaya çalış, sen kötü insansın. Ama güzel bir giriş gelişme sonuç, sakin sakin konuya yaklaşarak, hayvanı ürkütmeden. Hani bu da bir şey gibi, vazelin sürmek gibi hayal edebilirsiniz değil mi? Yani bir şeye mesela fitil sokmadan önce bir, yani nasıl örnek versem bilemedim. Kuru kuruya girmez kardeşim, sen de insansın yani, orası çıkması gereken yer. Sunum da çok önemli. Dürüst insanlardaki sıkıntı bu. Olumsuzdan başlıyorlar değil mi? Direkt yapıştırırsan adam senden çekilir. Önce bir iki tane güzel söz ardından ama yavaş yavaş kötüye geçersen tabii o zaman fark edilmiyor belki de. Hani karşıda uyanıyor. Bak adam ilk güzel şeyler söyledi. Sonradan kötü şeylerimi söyledi. Demek ki yani hem iyiliğimi düşünüyor ama gerçek anlamda düşüncelerini de beni kırmadan bahsedebildi. Bu da önemli dediğin gibi. Bir ürün bile satarken doğru bilgi bir üründür. Dürüst olmak da otomatikman bu ürünün satıcısı olmak gibi bir şey benim gözümde. Bu ürünü satarken sunumunu düzgün yapmasan kimse bu ürünü almak istemez. Doğru bilgi ve dürüstlüğün de sunumunun kesinlikle düzgün olması lazım. Doğru bilgi bir güçtür, kaynaktır. Doğru yerde kullanıldığı zaman işe yarar. Yerli yersiz kullanırsan mesela düşünsene, her yerde altın madeni bulunsa altının değeri kalır mı? Kalmaz. Yani bir gecede altın zulalayan teyzelerin hepsi yani birikimini yakmış olur. Aynı şey doğru bilgi için de geçerli. Sen ben dürüstüm kardeşim deyip çatır çatır piyasaya gereğinden fazla doğru bilgi sokarsan otomatikman dürüstlüğün de değeri azalır. Ya dürüst insan mesela şu an az olduğu için, işinde dürüst insan özellikle çok değerli geliyor gözümüze. İşini layığıyla yapan insanlar çok değerli geliyor. Ama bu insanlar neden değerli geliyor? Çünkü tam tersi çok fazla var. İşini layığıyla yapmayan, dürüst olmayan insan çok fazla var. Herkes dürüst olsa kimse dürüst olmaz. Geçen sefer hani Mansur Yavaş'ın çok tutan videoları izleniyor demiştin, yani Mansur Yavaş mesela işte ne diyor? Düzgün konuşacaksın diyor saygısızlık yapan birini. Çok normal bir şey aslında. En başta insan olmanın gereklerinden birisi saygılı davranmak ama buna ihtiyacımız olduğu için mantıklı ve vay işte hadi destekleyelim kafasında oluyorsun. Eksik olan şey daha değere biniyor dediğin gibi. Kesinlikle. Dürüstlüğün de doğru bilginin de sonuçta bir ürün olduğunu unutmayın arkadaşlar. İnsanlar bunu talep ediyor mu etmiyor mu bunu görmeniz lazım. Kendi hakkımda konuşayım şu an. Sporla şu an yakından uzaktan alakam yok. Kilo aldım, göbek yaptım, kondisyonum düşük. Bunu mesela birinin sürekli bana söylemesini mi istiyorum? Hayır. Daha çok destek istiyorum şu an. Mesela yeni şehrime gideyim, hayatımı kurduktan sonra biraz diyet ve sporla kendimi düzelteyim istiyorum. Ama ben bunları daha başaramamışken biri gelip sürekli bana kanka sen götü göbeği saldın, kanka sen eskiden ne güzel vücudun vardı şimdi bok gibi, kanka işte böyle, kanka şöyle dese ben bu insanla görüşmem. Çünkü şu an benim bu doğru bilgiye ihtiyacım yok. Bu bilgiye talep yok. Talep arz olmadığı sürece bunu karşılaması gereken bir ürünün olmasına da gerek yok. İktisatın temelidir. İhtiyaç olduğu takdirde gerçekten dürüst olmak çok yapıcı bir harekettir yani. Eğer ihtiyaç yoksa durduk yere dürüst olup da her şeyi böyle ortaya sermek gerçekten gerek yok. İhtiyaç olduğu takdirde dürüst insanlar sevilir belki de. Zaten ihtiyacın olup olmadığını anlayabilen insanlar da zeki oluyor. Çakma dürüstler var benim gördüğüm. Sherlock izliyor. Sherlock ne? Aşırı zeki. Her şeyi çat çat söylüyor. Aşırı dürüst. Sen Sherlock değilsin abi. Sen Sherlock kadar zeki değilsin. Ondan dolayı bu dürüstlüğünü kurtaracak bir zekan yok. Hani Sherlock bile o kadar zeki olmasına rağmen doğru yerde bunu satamadığı için Watson'ın ağzına yumruğu çakıyor. Doğru yerlerde dürüst olman gerektiğini anlayabilecek bir zekaya sahip değilsen, kanka ben çok dürüstüm bilmem ne deyip her şeyi çatır çatır söyleme, sevilmeyen adam olursun. Ortamlara çağrılmazsın. Diğerleri de görüyordur zaten, hani basit bir şey görüyorsan söylemiyordur, yani sen orada patavatsız konumuna düşersin aslında. Çevre şartlarına bağlı olarak bu dürüstlük patavatsız olarak algılanıyor. Nabzı
nabzını hissetmeden ortamın hiçbir şey yapmayın. Bir odaya girdiğiniz zaman ondan dolayı bir çevrenize bakın, bir dinleyin. O oda nasıl bir oda? Mesela bir odaya girdin. Odada abi biri turntable'lı DJ'lik yapıyor. Renkli ışıklar var, kokteyller var. Böyle herkes çift olarak gelmiş ama kimse çift olarak takılmıyor. Herkes, atıyorum, sen gittin başka biriyle konuşuyorsun. Partnerin başka biriyle. Bu ortam ne? Burası belli bir swinger partisi, tamam mı? Hani buraya gittiğin zaman da yani kız arkadaşınla veya erkek arkadaşınla takılman gerekmeyen bir ortam. Hani ya buradan çıkacaksın ya da ortamın koşullarına uyacaksın. Ortama göre yani normalde hani... İşte bu da çok dürüst bir örnek oldu. Aynen, gereksiz dürüst bir örnekle kapatalım dedim. Ben de başka bir dürüst bir örnek yapayım. Bizlere destek olursanız çok seviniriz. Bu sayede daha kaliteli içerikleri sizlere getirmek istiyoruz. İleriki dönemlerde daha sık bölümler çekeceğiz. Çok da dürüst olmadı ama paramız yok. Ya destek olursanız seviniriz. Ekim ortasından sonra biraz daha eski formumuza dönebileceğimizi hissediyorum ben. Şehir değiştirme maceram bittikten sonra daha sık podcastlerde buluşacağız. Belki aranızdan hastalarım olacak. Ama hangi semtte olduğumu söylemeyeceğim şimdilik. Keşfeden birisi olursa artık şey yapar. Keşfeden vardır ya. Twitter'ımı kapatmadan önce, yani gizliye almadan önce hangi hastaneye atandığımı Twitter'da paylaşmıştım. Şu an tweetlerim gizli, beni takip etmedikleri sürece göremezler. Takip attıkları zaman da kabul ederim çünkü takipçi güzel bir şey. Takip edin arkadaşlar bizi sosyal medyadan. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Öneriniz, başka bir durum olursa, özellikle bizi övmek isterseniz, yesmencilik yapmak isterseniz de bekleriz. Layıkıyla döneriz zaten. Ortanca Çocukların bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.